Merhabalar, Anime Kazan'ın yeni bölümüne yine ve yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sanırım bu giriş için yeni bir şey düşünmem lazım. Ama şimdilik böyle devam ediyorum. Bu haftanın yine bir Film Cuması podcast bölümünün filmi. Bu haftaki filmimiz Shazam, Tanrıların Öfkesi ya da İngilizce ismiyle Shazam, Fury of the Gods. Yönetmen David Sandberg, 2023 yılında birkaç hafta önce vizyona giren bir film. Tabii ben vizyona girdiği gibi izleme şansı bulamadım. Şimdi birkaç bir şey söylemek istiyorum film hakkında. Hadi başlayalım. 2013 yılıydı. Biz bir film izledik ve dizi severler olarak bir hayale kapıldık. Çünkü yani Disney'in Marvel sinematik evreni gibi Warner Bros. Da kendi DC genişletilmiş evrenini kurma kararı almıştı. Bunun ilk adımı olarak da Zack Snyder'ın Man of Steel filmini 2013 yılında gösterime sokmuş. Üstelik çok başarılı bir başlangıç öyküsü de sunmuşlardı. Ve Henry Cavill de yani muazzam bir Superman olmuştu bence. Ancak bu şahane başlangıçtan sonra tam anlamıyla hiçbir şey yolunda gitmedi. Ve geçen 10 yılın ardından DC genişletilmiş evreninin resmen sonuna geliyoruz. Yani bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Ha oldu, ha oluyor, ha olacak derken sonunda Warner Bros. Pes etti. Ve DC film departmanında köklü bir değişikliğe giderek idareyi James Gunn ve Peter Safran ikilisine bıraktı. Yani elbette onlar da kendi başlatmadıkları bir şeyi onarmaya çabalamak yerine her şeyi sıfırlayıp taze bir başlangıç yapmaya karar verdiler. Ya bu bağlamda 2023 yılında gösterime girecek olan Shazam Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom, Blue Beetle ve The Flash filmleriyle birlikte DC genişletilmiş evreni resmen son bulacak ve anladığım kadarıyla da The Flash filmi bu evren sıfırlama sürecinde kritik bir rol oynayacak. Evet, kabul ediyorum. Ya kabul ediyorum ki bu evrende işler yolunda gitmedi ve hayallerimize kavuşamadık. Yani kısacası yeni bir başlangıç şarttı. Ancak bu başlangıç nasıl denir? Bu başlangıçta sancılı olacak gibi. Örneğin Superman'e hayat veren Henry Cavill ve Batman'i canlandıran Ben Affleck rollerine veda ediyorlar ki her ikisi de benim favorilerimdi açıkçası. Diğer taraftan Wonder Woman'a hayat veren Gal Gadot ve Aquaman'i canlandıran Jason Momoa yeni evrende olacaklar gibi ama sanırım özel hayat problemleri sebebiyle Ezra Miller'ın durumu da belirsiz ki kendisi Flash'ı canlandırıyor. Dürüst olmak gerekirse her ne kadar başarısız bir deneyim olsa bile bence DC'nin yaptığı en başarılı şey oyuncu seçimleriydi. Ve kendi adıma tüm oyuncuların yeni evrene taşınıp yeni bir vizyon ile rollerine devam etmelerini isterdim. Ama anlaşılan bu mümkün olmayacak. O sebeple ya kalbim bir parça kırık. Yani elbette bahsettiğim bu belirsizlik Shazam filmi için de geçerli ki maalesef serinin ikinci filmi şu an gişede oldukça başarısız bir performans sergiliyor. Ya aslında insanlar bir yandan da haklı. Devam gelmeyecek bir öyküyü takip etmenin amacı nedir? Zaten yakında hiçbir anlamı kalmayacak. Sanki hiç yaşanmamış gibi olacak. Yine de ben kendi adıma Zachary Levi'yi Shazam olarak çok başarılı buluyorum ve umarım yeni evrene, yeni DC Universe'e taşınan isimler arasına katılır. Şimdi her şeyi bir kenara bırakıp Shazam 2'yi kendi içinde değerlendirecek olursam ben bu filmi beğendim. Ya bence gayet eğlenceli bir süper kahraman öyküsü var karşımızda. Kısacası izleyicisine keyifli bir 2 saat yaşatabilir. Ya, filmin Yunan mitolojisine daha derin bir giriş yapmasını da sevdim. Üstelik Billy Batson'ın bir yandan aile olma sürecini yaşarken bir yandan da yetişkin bir adamın vücudunda kahraman olmanın zorlukları ve sorumluluklarıyla yüzleşmesini izlemek ya kesinlikle eğlenceliydi. Aslında ailenin önemi ve büyük güç büyük sorumluluk klişesi üzerine kurulu bir öykü izledik. Ama her zaman da özgün olunamaz. Ya bazen klişeler iyidir. Ben filmden gerçekten keyif aldım. Yani bir avuç çocuğun tanrısal güçleriyle ortada süper kahramancılık oynamaları ve mitolojiden fırlayıp gelen gerçek ilahlar ile mücadele etmek zorunda kalmaları gerçekten eğlenceliydi. Ama şu noktada da eleştirel olmam lazım. Bence jenerik sonrası sahneleri bu filmden çıkarmalıydı yönetmen ya da yapımcılar. Jenerik sonu sahnelerin olayı nedir? Yani seyirci bir sonraki filme
nasıl demekli? Yani şöyle sormak lazım. Yani jenerik sonrası sahnelerin olayı nedir tam olarak? Seyirciyi bir sonraki filmi hazırlayıp ipuçları verip heyecan yaratmak ama nasıl denir? Biteceği bilinen bir şey için bir ipucu vermenin anlamı var mı? Yani bu devam etmeyecek bir şey. Ya da bunu Zachary Levi'nin yeni evrene de geçiş yapacağı şeklinde mi yorumlamalıyız? Ya dediğim gibi film gişede çok kötü bir performans sergiledi ve büyük ihtimalle de vizyon macerasını zararla sonlandıracak ve yine kuvvetle muhtemel bu haftadan itibaren salonlarda seans bulmanız da mümkün değil. Ya yine de eğer bir fırsat bulup da izleyebilirseniz bu jenerik sonu sahneleri nasıl yorumlamak gerekir diye konuşmak isterim. Ya şimdiden iyi seyirler. Bu arada sesime arada kelimeleri yutuşuma da kusura bakmayın. Biraz hastayım. O yüzden arada tam kelimeleri telaffuz edememiş olabilirim. Tekrar iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.